Night Online'a yeni başlayanlar serimizin 21. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu bölümde mage itemleri ve özellikleri üzerinde konuşacağız. Umarım memnun kalırsınız. Keyifli seyirler dilerim. Mage bildiğiniz üzere kendi içinde 3 sınıf ayrılıyor. Bunların yüzük ve staff dışında tüm itemleri ortak. Detaylarına az sonra değineceğim. Mage'in item dizilişi genellikle dayanıklılık üzerinedir. Taban hasarı halihazırda çok yüksek olduğundan üzerine giydiği kıyafetleri HP olarak seçer. Keza takıları da genellikle HP veren takılardır. Kırılgan olmasından dolayı böyle bir tercihte bulunuyoruz. Hızlıca küpelerden başlayalım. E-ring olarak 3 tane tercihimiz var. Mage E-ring, LKP ve SSE. Mage E-ring'i sadece Adrim Mage'ler takıyor. O yüzden neredeyse hiçbir zaman tercih etmiyoruz. LKP ve SSE en yaygın tercihler. LKP resist ve atak için, SSE ise tamamen defans ve HP içindir. Genellikle bütçeye göre tercih ediliyor. 2 tane neck var. EP ya da Christmas Cross. EP çok kaliteli ve pahalı bir itemdir. Ayrıca özellikleriyle birlikte mage için biçilmiş kaftandır. Bütçeniz yetersizse Christmas Cross takabilirsiniz. Ancak yeterliyse EP ilk tercihtir. Anti itemlerine geçen birkaç videoda değindiğim için ayrıca değinmeyeceğim. Belt olarak tek bir tercihimiz var. Libol. HP değerimizi çok yukarıya çıkartan bir itemdir. Geldik en önemli ikinci itemden birine, yani yüzüklere. Yüzük tercihi bir mage için çok kritiktir. En önemli takısıdır. Çünkü hem dayanıklılığını hem de atağını bu takılardan alıyor. Flame için FR, Ice için Shiho, Light için Ymir takıyorsunuz. Bütçeniz yetiyorsa alternatifleri de mevcut. FR için Rof, Ice için Taurus, Light için Ararat ya da üçünün de ortak kullandığı Pontus tercih edilebilir. Elbette bunlar tüm statlardan verdiği için tüm karakterlerin ortak itemleri. Bu yüzden fiyatları normalin çok üstünde. Damage değerleri düşüyor ancak onun dışındaki tüm değerleriniz büyük ölçüde artıyor. Deneme fırsatım olmadığı için hangisinin daha iyi olabileceği konusunda kararsızım, ancak FR, Shiho ve Ymir çok iyi itemlerdir. Özellikle artı 3 yapabiliyorsanız. Zırh olarak yine defansif itemler tercih ediyoruz. İki tür zırh kullanıyoruz. Int'e az verip MP fulllediğimiz mage oynanış stilinde amacımız HP ve hasara yönelmektir. Buna Pepper diyoruz. Eğer Pepper mage oynuyorsanız tercihiniz Linen set olacaktır. Eskiden çok oynanırdı ancak artık çok sık tercih edilmiyor. Çok zayıf kalıyor çünkü defansı çok az. Int oynamak çok daha mantıklıdır. Int oynuyorsak Rons, Krovaz ya da Holy takıyoruz. Aralarındaki temel fark defanstır. Set özellikleri ekrana geldiği gibidir. Aralarındaki farkları kendiniz kıyaslayabilirsiniz. Hepsi aktif kullanılan itemlerdir. En kötüsü Rons dahi olsa artı seviyesi yüksek ise tercih edilebilir. Ayrıca takabileceği en iyi set Rosetta diyebiliriz. Özellikleri çok güzel. Ayrıca onun da özelliklerine buradan bakabilirsiniz. Muhtemelen zaten diğerleriyle kıyasladığınızda bunun daha iyi olacağını sizler de göreceksiniz. Son olarak stafflardan bahsedelim. En önemli ikinci itemdir. Mage'in can damarıdır. Zaten Mage'e kaliteli yüzük ve staff taktığınızda karakter başka bir seviyeye evriliyor. Hızlıca stafflardan bahsedelim. Takabileceği sayısız staff var. Genelde kullanılanları fiyat ve kalite sırasına göre söyleyelim. Voe, Score, Hellblood, Flutol, Gigas, Dark Knight Staff, Book. Birçok oyuncu Mage'de sadece Flame Damage'in önemli olduğunu sanıyor. Ancak atak çok önemli bir nokta. Doğal olarak bu yüzden Voe, Score ve Hellblood çok tercih edilmiyor. Hellblood her ne kadar atakta kurtarsa da Voe ve Score iş yapmaz. Zaten sadece Pepper Mage'ler bu ikisini kullanır. Flutol artısı yüksek olmadığı sürece çok tercih edilmiyor. Sebebi defansı kırması. Yine de çok kaliteli bir staff. Ekstra özellikleri de var. Defanstan bir miktar vazgeçerek işlevsel özellikler kazanabilirsiniz. Gigas, Dark Knight Staff ve Book en iyi tercihlerdir. Gigas ile DKS aynı zaten. Aralarındaki fark ekstra özelliği olması. %1 ihtimalle defansı yükseltip HP'yi yeniliyor. En pahalı item Book. Zaten nedeni çok açık. Atağı Gigas ile yarışıyor ve ekstraları var. Doğal olarak da mage'lerin ilk tercihi oluyor. Bu itemlerin tamamının Ice ve LR için muadilleri mevcut. Çok fazla olduğundan affınızı sığınarak görsellerini eklemiyorum. İsmen söyleyip hızlıca geçiyorum. Glacier Erenion ve Lightning Erenion Voe'nin, Oasis ve Chaotic Score'un, Garp ve Elysium Hellblood'un, Moloch ve Faun Flutol'ün muadilidir. Book ve Gigas'ın zaten üstünde ayrıca yazıyor. Evet dostlarım, bu video birazcık kısa oldu ancak genel bir bakış attık. Aslında üzerine saatlerce konuşabileceğimiz konular, ancak sıkmadan tadında anlatmaya gayret ediyorum. Fazla teknik konulara girmiyorum. Bunları daha geniş zamanlarda ve sırası geldiğinde bol bol anlatacağım. Yine de aktif kullanılan tüm itemleri gösterdim. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Night Online'a yeni başlayanlar serimizin 21. bölümünün de sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.